Herkese merhaba. YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben göçmenlik avukatı Okan Şengün. Amerika'da son 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve YouTube kanalımda da iltica prosedürü hakkında sizlere bilgi veriyorum. Bugünkü videomda bana iltica prosedürü hakkında göndermiş olduğunuz soruları yanıtlayacağım. Sorularımıza geçmeden önce eğer bu bizim ilk tanışmamızsa kanalıma abone olursanız eğer ben her pazar günü yeni video yüklüyorum. Böylece yeni videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Kürt olarak iltica etmek için ebeveynlerimizin ikisinin de mi Kürt olması gerekir diye sormuşsunuz. Hayır arkadaşlar, ebeveynlerinizin ikisinin de Kürt olmasına gerek yok. Sadece annesi ya da sadece babası Kürt olan müvekkillerimiz oldu ve iltica başvuruları onaylandı. Burada önemli olan sizin bir Kürt bireyi olarak neler yaşadığınız Türkiye'de. İltica prosedürü kişisel başvurulardır ve sizin hayatınızın hikayesi üzerine kurulur. Bu aklınızda olsun. Bir diğer sorumuz da bizim Amerika'ya olan sevgimiz veya ilgimiz iltica sürecini iyi veya kötü etkiler mi? Amerika'ya olan sevginiz iltica sürecini iyi ya da kötü etkilemez. Şöyle söyleyeyim, çünkü iltica prosedürü sizi hayati tehlikeye karşı koruyan bir prosedür. O yüzden sadece belirli konularla ilgileniyor iltica hukuku ve iltica prosedürü. O yüzden Amerika'ya olan sevginizin herhangi bir etkisi yoktur iltica başvurularında. Evet, en sık sorulan sorulardan bir tanesi, sürekli bunu soruyorsunuz. Şöyle, Amerika'ya B1, B2 yani turist vizesi ile gelip iltica edebilir miyim? Evet, Amerika'ya B1, B2 yani turist vizesiyle gelip iltica edebilirsiniz ya da Amerika'ya öğrenci olarak girdikten sonra iltica başvurusu yapabilirsiniz veya diğer başka vize türleriyle giriş yaptıktan sonra iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Evet, sorulardan bir diğeri şu şekilde. Merhaba, ben Meksika'dan iltica etmek istiyorum. Sınırı bir şekilde geçmek zorunda mıyım? Yoksa gümrüğe gidip ilticada mı bulunuyorum? Ailem ile geleceğim. 4 tane 10 yaş altı çocuğum var. Bunlar avantaj mı olur, dezavantaj mı? Teşekkürler ilginize demiş birisi. Şu şekilde açıklayabilirim. Siz Meksika'ya geldikten sonra orada konsolosluktan ya da elçilikten iltica başvurusu yapamıyorsunuz. Sınıra gidip iltica başvurusunda bulunmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ayrıca Amerika-Meksika sınırında yapılan iltica başvuruları hakkında detaylı olarak bilgiler verdiğim bir videom da var. Onu da izlerseniz detaylı bilgileri alabilirsiniz. 4 tane 10 yaş altı çocuğunuzun iltica başvurusunun esasında herhangi bir etkisi olmaz. Bir diğer soru da şu şekilde. İlticaya başvurmak için TR'de başımıza kötü bir olay gelmiş olması mı gerekiyor? Şöyle açıklayabilirim. İltica hukukuna baktığımızda iki ana unsur vardır. Bir tanesi geçmişte başınıza gelen kötü olaylar ve veya yani ikincisi de gelecekte hayati tehlike korkularınızdır. Yani geçmişte başınıza gelen olaylarla gelecek korkularınız bir aradaysa eğer her ikisinden de ne kadar fazla varsa tabii iltica başvurunuz da o kadar güçleniyor demektir. Ancak şunu söyleyebilirim, geçmişinde başına hiç fiziki şiddet gelmemiş birisinin de iltica başvurusu onaylanabilir. Bu mümkündür. Bu konuları yani sizin hayati tehlike korkularınızı detaylı olarak bir iltica avukatıyla konuşmanızda çok büyük fayda var tabii ki. Evet, en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de iltica başvuruları ne kadar zamanda sonuçlanıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, pandemi hala devam ediyor Amerika'da ve dünyanın her yerinde. O yüzden bu pandemi sürecinde iltica başvuruları da maalesef yavaşladı. Ancak şöyle söyleyebilirim, görüşmeye girdikten sonra eğer başvurunuzu San Francisco İltica Ofisi'nde yapmışsanız görüşmeden genelde 1-2 ay içerisinde kararlar açıklanıyor. Kararlar size evinize posta yoluyla gönderiliyor. San Francisco dışındaki iltica ofislerinde genel olarak 2 aydan daha uzun sürdüğü oluyor kararların açıklanmasının. Örnek vereyim, New York ya da New Jersey iltica ofislerinde 8, 9, 10 ay hatta 1 seneyi geçen kararlar beklemede kalabiliyor maalesef.
Bu tabii ki görüşmeden sonraki süreç için geçerli. Sorulardan bir diğeri, tek başıma gelsem süreç başladığında eşim nasıl gelebiliyor ve patili çocuklarım demişsiniz. Şöyle söyleyebilirim, YouTube kanalımda eşli veya çocuklu yapılan iltica başvuruları hakkında bir videom var. Lütfen onu izleyin. Orada detaylı olarak anlatıyorum. Eğer siz Amerika'ya tek başınıza gelmişseniz, burada iltica başvurusu yapıyorsunuz. Başvurunuz onaylandıktan sonra 2 yıl içerisinde evli olduğunuz kişiyi Amerika'ya getirtme dilekçesinde bulunabiliyorsunuz. Patili çocuklarınızı Amerika'ya getirtmek tabii ki ilticanın kapsamında değil, size yanlış bilgi vermek istemem ve en doğru bilgiyi tabii ki internetten, havayolu şirketlerinden bulabilirsiniz. Bir diğer soruda, abi Amerika'nın neresindesin, hangi şehirde olur da Amerika'ya gelirsek iltica avukatlığı için demiş. Tabii sorular Instagram'da olduğu için çok kısa olabiliyor. Orada cümle yetmiyor sanıyorum. Şu şekilde iltica hukuku federal hukuk dalıdır. Öyle söyleyebilirim size. Amerika'nın her eyaletinde, Amerika'nın her şehrinde iltica prosedürü aynıdır. Farklılık göstermez. Bizim Amerika'nın her eyaletinde müvekkilimiz vardır. New York eyaletinde, New Jersey'de, Florida'da, Texas'ta, Chicago şehri etrafında ya da San Francisco, Kaliforniya'da, Güney Kaliforniya, Kuzey Kaliforniya, dediğim gibi Amerika'nın her eyaletinde, çoğu şehrinde müvekkilimiz vardır. Şu anda zaten avukatlar iltica görüşmelerine telekonferans yöntemiyle bağlanıyor. Çevirmenler de aynı şekilde telefonla bağlanıyorlar iltica görüşmelerine. Hatta çoğunlukla iltica memurları da iltica görüşmelerine telekonferans yöntemiyle bağlanıyor pandemiden dolayı. O yüzden Amerika'nın neresinde olursanız olun, beraber çalışmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir diğer soruda, merhaba abi, bir protestoda polis şiddeti görmek iltica sebebimi, seviliyorsun, gelecek yıl gelme planımız var olacak herhalde sonu. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. İlginize, soruları göndermenize de çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyebilirim. İltica başvurunuz sadece tek bir olaya dayalı kalmak zorunda değil. Sizin bütün hayat hikayenize bağlı. Başınıza birden fazla olay geldiyse tabii ki hepsini iltica başvurunuzda sunmanızda çok büyük fayda var. Polis şiddeti görmek, protestolarda polis şiddeti görmek tabii ki iltica başvurularında çok sık kullandığımız konulardan bir tanesi. Ancak hangi tür protestoya katıldınız? Bu çok önemli. Çünkü katıldığınız protestonun türü sizin iltica başvurunuza bağlantılı mı değil mi, bunları göstermek lazım. O yüzden ince detaylar var. Geldiğinizde detaylı olarak konuşuruz inşallah. Bir sonraki soruda şu şekilde, iltica için bütün özgeçmişimize bakılıyor mu? Aç parantez, din, yönelim olacak herhalde o. Şu şekilde ilticaya başvurmak için 5 tane ana sebepten bir ya da birden fazlasından dolayı başvurular yapılabilir. Bunlar din, politik görüş, ırk, bir gruba aidiyetlik ve etnik köken. Bir gruba aidiyetlik de sizin değiştiremeyeceğiniz bir özelliğinizden dolayı kötü muameleye uğramış olmanız veya gelecekte kötü muamele görme korkunuzun olması. Değiştiremeyeceğiniz bir özelliğinizden dolayı. Örneğin LGBTİ olmak gibi. Sizin bütün hayat hikayenize bakılıyor. Birden fazla sebepten başvuru yapabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, özgeçmişinize bakılmıyor tabii ki. Yani rezüme, CV göndermek zorunda değilsiniz iltica ofisinize. Ancak özgeçmişten kastınız eğer sizin bütün hayat hikayenizse, sizin başınıza gelen olaylarsa, evet, sizin bütün hayat hikayeniz çok önemli. Bana en sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi, Work and Travel ile geldiğimiz andan itibaren başvuruyu başlatabiliyor muyuz şeklinde. Şunu söyleyeyim, Amerika'ya giriş yaptıktan itibaren 1 yıllık süreniz var iltica başvurusunu başlatabilmeniz için ve bu 1 yıl içerisinde istediğiniz zaman iltica başvurunuzu başlatabilirsiniz. Daha önceden de dediğim gibi Work and Travel, yani J1 vizesi olabilir, F1 vizesi olabilir, turist vizesi olabilir. Geldiğiniz vize bu türlerden biri ise tabii ki başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu tür vizeyle gelmiş olmak iltica başvurunuza engel değildir. J1 vizelerinde şöyle bir parantez açmak istiyorum aslında. Bazı J1 vizelerinde 2 yıl Türkiye'ye geri dönme ve Türkiye'de yaşama zorunluluğu olabiliyor. Bu zorunluluk iltica başvurularında geçerli değildir. Bu aklınızda olsun. Bir diğer soru da şu şekilde, ilticamızın reddolma durumu var mı? Sınır dışı edilebilir miyiz inanmazlarsa?
Şöyle söyleyebilirim, iltica başvurularını en iyi şekilde hazırlamak çok önemli. Sizin önceden yapacağınız hazırlık, belgelerinizi hazırlamak, yazılı ifadenizi hazırlamak, bütün geçmişinizi hatırlamak ve başınıza neler geldi ve neler gelmesinden korkuyorsunuz, bunların hepsini hatırlamak, toparlamak ve tabii ki iltica başvurunuza bağlayabilmek çok önemli. Pratikler yapmak ve iltica görüşmesinde nasıl ifade vereceğinizi bilmeniz de elzem. Bunları yaptıktan sonra reddolması için çok fazla bir sebep yok. Ancak tabii ki ben hiçbir zaman size iltica başvurunuz %100 onaylanır diye bir garanti veremem. Hiçbir avukat veremez. Çünkü bizim elimizde olan bir durum söz konusu değil. Biz sizin hayatınızı, sizin belgelerinizi iltica hukukuna, iltica formülüne uygun şekilde sunuyoruz. Belgelerinizi hazırlıyoruz, sizi hazırlıyoruz ve sonunda tabii ki nihai kararı ancak iltica memuru veriyor. Diyelim ki olumsuz bir sonuç oldu. Eğer iltica ofisinde yaptıysanız mahkemeye geçiyor dosyanız. Mahkemede reddolursa bu sefer bir üst merciye geçiyor. Onun da temyizi var. Yani otomatik olarak sizi hemen mahkemeden alıp sınır dışı etmek gibi bir durum söz konusu değil. Bu arada şunu söyleyeyim, Vampir Love diye bir kullanıcı harikasın, seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Bu mesajlarınız beni gerçekten her zaman çok mutlu ediyor. Bir arkadaşımız yaş sınırı var mı diye sormuş. İltica başvurularında yaş sınırı yok. 12, 13, 14 yaşında insanlar da buraya kaçarak gelip iltica başvurusunda bulunuyorlar. En fazla merak edilen konulardan bir tanesi de şu: iltica sürecinde herhangi bir yerde bize yer ayarlanıyor mu? Yoksa ayarlanmıyor mu sanıyorum. Teşekkürler demişsiniz. Şöyle söyleyebilirim. İltica başvurunuz devam ederken kalacak yeri siz kendiniz ayarlamakla mükellefsiniz. Yani hükümet, Amerikan hükümeti ya da o eyaletin hükümeti size kalacak yer sağlamıyor. Bu dediğim iltica ofislerinde yaptığınız iltica başvuruları için geçerli. Babam yüzünden okulu bırakıp çalışmak ve evi terk etmek zorunda kaldım. İltica sebebi olabilir mi? Şöyle açıklayabilirim. İlticanın 5 tane ana sebebi var demiştik. Eğer bu sebeplerden bir ya da birden fazlasından dolayı babanız size böyle kötü muamelede bulunduysa evet, tabii ki iltica sebebi olabilir. Yani babanızın size yaptığı bu kötü muamelelerin sebebi çok önemli. Sebebi nedir? İlticanın koruduğu alanlara mı giriyor bu sebep, yoksa başka bir şey mi? O yüzden babanızın size yaptığı bu kötü muamelenin sebebini iyice anlayıp bunun üzerine konuşmak lazım iltica başvurunuz devam ederken. Bir başka soruda bunu çok sık sormuşsunuz. İltica ederken belgeli delil şart mı şeklinde. Benim YouTube kanalımda iltica başvurularında kanıt yükümlülüğü adında bir videom var. O videoyu izlerseniz çok detayları aslında bulabilirsiniz. Kısaca şöyle söyleyeyim, iltica başvurularında kanıt yükümlülüğü yoktur. Evet, iltica başvurularına kanıt, yani başınıza gelen her olayın kanıtının olması aranmıyor. Şöyle düşünün, insanlar Meksika sınırında evlerinden çıkıyorlar ve koşarak gidip ilticaya başvuruyorlar Amerika sınırlarında. Yani yanlarında pasaportları bile olmuyor bazen. O yüzden önemli olan sizi hayati tehlikeye karşı korumak zaten. Sizin başınıza gelen her olayda video çekmeniz, resim çekmeniz beklenmiyor. O yüzden kanıt yükümlülüğü de bulunmuyor. Ancak bu demek değil ki tek başınıza sadece gidiyorsunuz iltica ofisine ifade veriyorsunuz. Hayır, tabii ki bilgileriniz hazırlanıyor, belgeleriniz hazırlanıyor. Biz sizin hayatınıza girdikçe, sizi tanıdıkça bu belgeyi alabilir misin? Bu dokümanı getirebilir misin? Bu olayda, bu etkinlikte, bu protestoda resmin var mı? Şeklinde zaten belgeleri toparlamaya çalışıyoruz ve iltica ofisine de sunuyoruz. Ama dediğim gibi lütfen o videoyu izleyin, çok daha fazla bilgi öğrenebilirsiniz. Bir başka soru da şu şekilde: AIDS olan eşcinsel bireylere yaklaşım nedir? İltica için AIDS engel midir? Hayır, tam tersi. HIV pozitif, HIV ile yaşayan bireylerin bu durum iltica başvurularını güçlendiren sebeptir aslında. Çünkü Türkiye'de HIV pozitif kişilerin uğradığı ayrımcılık, kötü muamele, hatta bazen şiddet tabii ki iltica başvurularını güçlendiren unsurlardır. O yüzden hiç çekinmenize gerek yok. HIV pozitif olmak ya da sizin deyiminizle AIDS eğer dönemindeyse başvuran kişi, bunların iltica başvurusunun esasını olumsuz hiçbir etkisi yok. Bu aklınızda olsun. Korkmanıza gerek yok.
İltica memurlarının bu arada HIV pozitif kişilere yaklaşımı tamamen doğal. HIV negatif ve HIV pozitif diye bir ayrımcılık zaten asla yapılmaması gerekiyor. Ben şu ana kadar da yapıldığını asla ve asla görmedim. O yüzden tekrar diyorum, bu arkadaşımıza korkmanı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Sorulardan bir tanesi de şu şekilde: İlticaya siyasi sebepler oluşturmak için ilticaya sebep oluşturmak çok aslında güzel bir kullanımı değil. AKP karşıtı eylemlere katılıp ve derneklere üye olmak yeterli olur mu diye sormuşsunuz. Hep dediğim bir şey var. Onu tekrarlayacağım tekrardan. İltica sizin bütün hayat hikayenize bağlıdır. Çocukluktan itibaren bazen yaşanılan olayları anlatıyoruz. Ortaokulda, lisede, üniversiteye gitmişseniz üniversitede, çalışma arkadaşlarınızda, normalde sokakta, hayatta neler oldu, neler oluyor, neler geldi başınıza. İltica hep bunlara bağlıdır. Ama tabii ki AKP karşıtı eylemlere katılmışsanız, burada başınıza kötü olaylar gelmişse, dernek üyelikleriniz varsa, yani bir aktivist olarak yaşıyorsanız ya da politik olarak, aktif olarak yaşıyorsanız, bunlar tabii ki iltica başvurunuzu güçlendirecek sebeplerdir. Ancak sorumu okurken de dedim, sebepler oluşturmaktan ziyade sizin hayatınız zaten ilticaya uygun olabilir. Sebep oluşturmak için tabii ki hayatınızı tehlikeye atmayın. Şunu unutmayın, iltica başvurularında doğruyu söylemek çok önemlidir. Yani yalan söylediğinizi anladıkları anda zaten iltica başvurunuzu reddetme hakkına sahipler. Bir diğer soru da şu şekilde: tek başına bir kadın, kız ya da genç bir kız olarak iltica edenler var mı? Evet, tabii ki var. Kız, erkek, kadın, erkek, hiçbir farkı yok. İltica prosedürü herkes için aynı. Ancak iltica sebebinize bağlı. Eğer kadın olmak iltica için bir sebep mi diye soruyorsanız, bunu biraz daha açmak lazım. Çok güçlü bir sebep değil maalesef. Eğer din unsurunu ekleyebilirseniz, örneğin Türkiye'de Müslüman olmayan ya da Müslüman İslam'ın gereklerini yerine getirmeyen kadın ya da batılı giyinen kadın şeklinde bir hayat öykünüz varsa, bunlar tabii ki konuşmaya açık konulardır. Sorulardan bir tanesi şu şekilde: yıllar sonra onay alan ya da bir şeyi gizlediği fark edilen birini duydunuz mu daha önceden? Duymadım, ancak tabii ki örnek kararlar okudum bunun hakkında. Eğer Amerikan hükümeti yalan söyleyen birisini sonradan fark etse bile tabii ki vatandaşlığını iptal etme davası açabilir. Bu hakka sahiptir. Tabii ki söylenen yalanın çok önemli bir yalan olması gerekir. Eğer gerçekten bütün dosyayı etkileyen, doğru olmayan bir ifade ise ve Amerikan hükümeti bununla savaşmak isterse, tabii ki Amerikan vatandaşlığınızı iptal etmek için dava açma hakkına sahiptir. Çok fazla olan bir durum değil ancak. Sorulardan bir tanesi de şu şekilde, hatta bu soruyu çok sık soruyorsunuz: Türkiye'de gay olmak ABD'ye iltica etmek için yeterli mi? Kanıtlamak zorunda mıyım? Kanıt kısmını zaten konuştuk. Kanıt hakkındaki videomu da izlemeyi unutmuyorsunuz. Söz verdiniz. Türkiye'de gay olmak ABD'ye iltica etmek için yeterli mi? Arkadaşlar, LGBTİ başvuruları biraz daha rahat ilerleyen başvurular. Doğruyu söylemek gerekirse Amerika'da. Geçmişinizde elbet başınıza kötü muamele, isim takmalar, omuz atmalar, hafif şiddete uğramalar gelmiş olabilir ve gelecek korkularınızı zaten gösterebiliyoruz LGBT bireyler için. O yüzden gay olmak, iltica etmek için yeterli diyemem, ancak çok zor başvurular değil bu başvurular. Ancak ve ancak tabii ki en doğru şekilde hazırlanması lazım, en iyi şekilde sunulması lazım. Bu kısımlar çok önemli. Sorulardan bir tanesi de şu şekilde: Amerika'ya geldim ve iltica edeceğim. Direkt sizi nasıl bulurum hızlı bir şekilde? Bizim ofisin iletişim bilgilerini web sitemizde bulabilirsiniz. okanlaw.com adresinde. Telefon numaramız 310 890 88 46. Bu bizim San Francisco'daki ofis telefonumuz. Bunu hafta içi ofis saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Ayrıca bize e-mail de gönderebilirsiniz. info@okanlaw.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sorulardan bir tanesi şu şekilde: eşimle beraber gelince iltica başvurusunu ben yapsam eşim de benimle beraber kalabilir mi? Eğer eşiniz sizin iltica başvurunuza katılmayı seçerse, tabii ki sizin dosyanız Amerika'da açık olduğu sürece sizinle beraber kalıyor. Çünkü dosyanın tarafı haline geliyor, o da parmak izi veriyor ve hatta görüşmeye çağrıldığınızda eşiniz de sizinle beraber görüşmeye geliyor.
Sorulardan bir tanesi, benim vizem var, diyelim geldim iltica ettim, partnerimi nasıl alacağım? Şöyle, partnerinizi getirmenin yolu hukuki bir ilişkinizin olması, yani evli olmanız. Önceden Avrupa'da evlenebilirsiniz eğer LGBT bireyseniz, ya da heteroseksüelseniz Türkiye'de evlendikten sonra, siz buraya geldikten sonra iltica başvurusu yaparsınız. Sonra eğer iltica başvurunuz onaylanırsa evli olduğunuz kişiyi Amerika'ya getirtmek için başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak aranızda eğer hukuki, yani yasal bir ilişki yoksa, evli değilseniz, o zaman tabii ki bu yöntemle getirtemiyorsunuz. Evet, bana gönderdiğiniz soruları olabildiğince yanıtlamaya çalıştım. Soruları gönderdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Belki önümüzdeki hafta kalan soruları da yanıtlamaya devam edeceğim. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve zili de aktive edin ki ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olun. Çünkü ben her pazar sabahı saat 10'da yeni video yüklemeye çalışıyorum ve videolarımı zili aktive ederseniz kaçırmamış olursunuz. Bu arada eğer beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum sizler için. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.